Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi. Konumuz sizden gelen istek doğrultusunda Epic Coin olacak sevgili dostlar. AP'ye bir bakacağız. Gerçi bugün gündüz çektiğimiz videoda Epic Coin'in neden yükseldiğini, yükseliş bekliyor muyuz, beklemiyor muyuz şeklinde bir özet geçmiştik Bitcoin videomuzda, genel analiz videomuzda, ama daha fazla ayrıntı istendiği için biz de biraz daha ayrıntılı konuşmak için sevgili dostlar bu videodaki konumuzu Epicoin'e ayırdık. Evet, piyasalara bakalım. Piyasalar 0.64 Bitcoin artı, Ethereum ise %2. Aslında piyasalar bugün güzel. Ama Epicoin bir başka güzel. Epicoin ilk yüzün dışında kalmış bir projeydi ve bugünkü yapmış olduğu hareketle birlikte sevgili dostlar ilk yüze girdi. 64. sıraya kadar yükseldi bugün. Biraz teknik konuşmak gerekiyorsa kıymetli dostlarım, %112'lik bir artış var. Sabahki videomuzda yükselişin devamını bekliyoruz dediğimizde %80'lik artış vardı. Şu an %112'lere çıktı. Piyasa değeri 1 milyar 180 milyar dolara ulaştı bir günde. Hacimde bugün düne göre %7600'lük bir artış var hacim oranında ve yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir hacim dönüyor Epicoin tarafında sevgili dostlar. Ne oluyor Epicoin tarafında? Arşivdeki grafiğimize bakalım önce kıymetli dostlarım. Teknikten gidelim. Bir düşen trend vardı vakti zamanında, seneler önce Osmanlı zamanında. Bu düşen trend kırıldı ve düşen trend kırılıp en tepede satanlar bir ayda %86, %90'a yakın kar ettiler. Dediğim gibi ta Osmanlı döneminde. Ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarında gene bir düşen trend kırılımı ve gene bir buy sinyali var. En tepeden satanlar bu sefer 140 gün beklediler arkadaşlar. 140 günün sonunda %190'lık bir artış olduğunu görüyoruz ve geçiyoruz. Bundan birkaç hafta önce gene bir düşen trend kırılımı geliyor ve bu düşen trend kırılımının ardından buy sinyali geliyor. Ve şöyle tepede duranlar, 40 gün bekleyenler, sabredenler %220 kazanmışlar. Sistem bize buy diyor, al diyor arkadaşlar. Al dedikten sonra yapmamız gereken tek şey arkamıza yaslanıp kahvemizi yudumlamak. Nasıl olsa sistem buy demiş, sell sinyali gelene kadar beklemek arkadaşlar. En tepeden satabilenlere ne mutlu. En tepeden satamayanlar sell sinyali geldiğinde satacaklar. Şu an için bir sell sinyali Epicoin tarafında yok. Ne oldu Epicoin tarafında? Biraz da oradan başlayalım. Evet, sistem bize al demişti haftalar önce. Bir şeyler olacak ve Epicoin yükselecek diye uyarmıştı bizi teknik. Ciddiye alanlar oldu, almayanlar oldu. Ben almayanlardanım, ciddiye almayanlardanım. Epicoin almayanlardayım arkadaşlar. Şansımızı başka yerlerde denedik. Başka al veren coinlerde denedik. Bize nasip olmadı bu yükseliş. Ne olduğuna tekrardan şöyle bir baktığımda sevgili dostlar, Epicoin tarafında EpiChain devreye girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu EpiChain'in denemelerini Temmuz ayında yapmışlardı arkadaşlar. Başarılı da olmuştu. Oluyor, güzel oluyor, yaparsak iyi olur, faydalı olur gibi söylemler vardı ama rafa kalkmıştı. Bekliyorduk. Bir gün gelecek, illa bir gün gelecek. Hadi bugün gelecek, yarın gelecek, haftaya gelecek derken dün atmış oldukları bir tweetle EpiChain'de ışıklar yandı. EpiChain devreye girdi dediler. EpiChain devreye girince ne oldu arkadaşlar? Biraz daha bu konuları açalım, biraz daha sadeleştirelim arkadaşlar. Epicoin'lerimizi artık stake etmek için böyle türlü türlü uğraşlara girmeyeceğiz. Elinizde Epicoin varsa EpiChain tarafına girdiğimizde günlük kendisi zaten olağan bir şekilde stake işlemlerini otomatik bir şekilde yapacaklar ve Epicoin alanlar, ellerinde Epicoin tutanlar da otomatik olarak stake'e katılmış olacaklar ve daha çok para kazanacaklar. Yani Epicoin'in fiyatı düşse bile stake gelirleri olacak. Ethereum'ları varsa arkadaşlar gene bu ağ üzerinde Ethereum'lar da otomatik bir şekilde stake olacak. Daha fazla Ethereum kazanacaklar.
Epi Chain Epi kadar olmasa da oransal olarak ama Ethereum'cular da kazanacak. Sabit stabil coinleri olanlar, USDC'leri, USDC'leri, USD Tether'leri olanlar da yine aynı şekilde otomatik olarak bu ağ üzerinde stake yaparak paralarına para katacaklar. Bu da Epicoin'in değer olarak, Epichain tarafının değer olarak daha da yükseltiyor. Ama asıl bombaya geldiğimizde sevgili dostlar, Epichain'in içerisinde Epi Express diye yeni bir sistem çıktı. Epi Express sisteminde ise meme coin üretim merkezi olacak. Meme coin fabrikası olacak. Sürekli meme coin üretecekler. Bu meme coinlerin çoğu ama çoğu çöp olacak. Hiçbir işe yaramayacak. Ama içerisinden birkaç tanesi de uçacak, kaçacak, gidecek. Nereyi taklit ediyoruz burada? Kimi örnek alıyoruz? Solana ağını örnek alıyoruz arkadaşlar. Solana ağında da Solana 10 dolarlardayken, Solana 15 dolarlardayken, Solana 17 dolarlardayken gene böyle bir ağ başlattı. Dediler ki biz meme token fabrikası kuruyoruz ve meme token fabrikası her gün yüzlerce meme token üretmeye başladı. Bu meme tokenları nasıl alıyoruz arkadaşlar? Önce gidip Solana alıyoruz ve Solana üzerinden meme tokenlar alıyorduk. Epichain tarafında da gidiyoruz önce Epicoin alıyoruz ve almış olduğumuz Epicoin'lerle oradaki meme tokenları satın alabiliyoruz. Yani köprü oluyor burada Epicoin. Epicoin ana yolu üzerinden, Epicoin ağı üzerinden gitmemiz gerekiyor o meme tokenlara. Dolayısıyla Epicoin'de de acayip derecede satış oluyor. Epicoin'lerle o yeni coin'leri satın aldığımızda, elimizdeki Epicoin'lerle satın aldığımızda bu satın alınanken arada ödediğimiz komisyonların da bir kısmı yakılacağından dolayı Epicoin'de de bir arz sıkıntısı yaratacak ve bu da fiyatın doğru orantıda yükselmesine neden olacak arkadaşlar. Yani nereden bakarsanız bakın Epicoin yapmış olduğu bu hamleyle yatırımcılarına, kendi yatırımcılarına güzel, güçlü, sağlam bir gelecek, güçlü bir yükseliş vaat ediyor önümüzdeki dönemlerde de. Ne dedik? Solana'yı örnek alıyor dedik arkadaşlar. Şöyle bir Solana grafiğimize bir bakalım. Solana bu işi sevgili dostlar 17.50'lerden aşağı yukarı buralardan başlattığında birdenbire güçlü sert yükselişler yakaladı ve ve 44 dolarlara 45 dolarlara kadar soluksuz gitti. %150'lik bir yükseliş yaptı arkadaşlar o dönem. Ardından Solana bir backtest, ufak bir geri çekilme yani 45'lerden 35'lere doğru bir geri çekilme ki o 45'ten 35'e çekilme birçok kaldıraçlı işlem açanların batmasına sebep olmuştu. Hani Solana gidiyordu ya ben battım Solana'dan diyen bayağı bir çatlak sese neden olmuştu. Ama görüyoruz ki o 40 dolarlar 45 dolarları bir daha Solana görmedi arkadaşlar. O 40 dolarlar artık Solana 40'a düşse de alsak diyenlerle doldu. Ki 40 dolara o zaman pahalı diyorlardı. Solana almış olduğu o güçle %900'lük bir artışla 208 dolarlara kadar yükseldi sevgili dostlar. Bu yapmış olduğu hamle sayesinde çok değil geçen sene. Çok eski zamanlarda değil. Epicoin'de de benzer hareketleri bekliyoruz. Epicoin tarafında da güzel yükselişler bekliyoruz arkadaşlar. Ancak bu grafik şu an ekranda görmüş olduğunuz grafik arşivden arkadaşlar. Benim eskiden paylaştığım bir grafik. Yeni bir grafik değil. Destekler, dirençler, hedefleri daha önce vermişim ben burada. Beni eskiden beri takip ediyorsanız. Şimdi ne bekliyoruz sevgili dostlar? Epicoin tarafında. Yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Epicoin'de direnç 1.70 idi. Bakın hiçbir şey değiştirmiyorum. Eskiden söylediğimiz, eskiden verdiğimiz hedef 1.70'ti. 1.70'lerin birazcık üstüne fitiller gelmiş, sonradan geri çekilmiş. 1.70'leri kırmasıyla birlikte 2.66'lara, 2.60'ları kırmasıyla 3.60'ları, 3.60'ları kırmasıyla 4.68'lere, 6'lara, 7'lere ve 9.5 dolarlara gitmesini bekliyoruz. Boğa hedefimiz arkadaşlar 2025 boğa hedefimiz 20 dolar bölgesi. 20 dolarlara gitmesini bekliyoruz Epicoin'in boğada. Ancak buralara gelmesi kolay değil. Buraları kırması öyle kolay değil arkadaşlar.
Nasıl olur? Buradan buraya gelmesi evet hızlı olur ama burada bir backtest yer. Burayı kırdıktan sonra buraya gitmesi, 3.60'lara gitmesi kolay olur ama 3.60'dan backtest yer. Üzerinde kapanış yaptıktan sonra 3.60'ların 4.68'lere gitmesi kolay olur. Ama 4.68'lerde bir geri çekilme backtest yer ve bu geri çekilmeden sonra 5 dolarların üzerinde kalıcılık olursa 6.39'lara gider. Desteklerde, dirençlerde coinler bir backtest yapar, bir geri çekilme, düşüyorsa da bir zıplama yapar arkadaşlar desteğe indiğinde. O halde şu an direnç noktasında olduğunu gördüğümüz Epicoin'in 1.70'lere giden Epicoin'in biraz geri çekilmesi gerekiyor yeni alıcıların gelebilmesi için. Uzun vade beklerim diyen arkadaşlar için konuşuyorum arkadaşlar. Şu an fiyat 1.58. Uzun vade beklerim ben diyenler 1.58'den alım yapabilirler. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunu. Uzun vade bir sene beklerim diyen arkadaşlar için söylüyorum ben bunu. Çünkü bir senenin sonunda, 2 senenin sonunda 20 dolarlara gitmesini bekleriz biz bunun. Boğada. Boğa sezonunda. Yarın, öbür gün. Ondan sonraki gün değil. Boğada bekleriz. Dolayısıyla ha 1.50'den almışız ha daha aşağıdan almışız pek bir şey ifade etmez. Ama alıp da ufak bir düşüşte, ufak bir geri çekilmede uykusuz kalanlar, sıkıntı yaşayanlar ya da bir sene vakti olmayıp daha kısa sürede bozmak isteyen vurkaççı arkadaşlara benim naçizane görüşüm beklemeleri 1.30'lara düşmesini. 1.30'lara düşmesini üzerinde 1-2 günlük kapanış yaptığında 1.30'lardan o zaman alım yapabilirler. 1.70'lere şuradaki dirence geldiğinde bu sefer daha küçük bir backtest, daha bu kadar büyük olmayan bir geri çekilme backtest ardından üstünde bir kapanışla yoluna devam etmesi şeklinde. Bilmiyorum derdimi anlatabildim mi? Abi Epicoin'de uzun vadede yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Kısa vadede ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde de bir geri çekilme alım fırsatı için bir geri çekilme beklediğimi hatırlatarak videoyu sonlandırıyorum. Beni Twitter'dan ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Her şeyi de unutabilirsiniz ama kendinize asıl iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.